Hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün Ege'nin meşhur kabak şayanını yapıyoruz. Kabakla yapılacak en güzel tariflerden ve mezelerden bir tanesi. Umarım beğenirsiniz. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi önce 2 adet kabağımı güzelce yıkadım. Kabuklarını soymuyorum arkadaşlar. Kabağın kabuğu soyulmaz. Güzelce rendeliyorum. 2 adet kabaktan yaklaşık 3-4 kişilik meze çıkıyor. Siz kişi sayınıza göre lütfen ayarlayın. Rendelediğimiz kabakları biraz sıkarak, suyunu çıkararak tavaya alıyorum. Kabak çok suludur arkadaşlar. Sünger gibi bir dokusu vardır. Zaten kavururken de suyunu alacağız ama bir miktar sıkmakta fayda var. Görüyorsunuz bayağı su çıkıyor. Ege'de birçok balıkçıda ve ailelerin sofrasında olmazsa olmazdır bu meze. Çok lezzetli ve çok güzel. Hem et yemeklerine hem de balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Ama siz arzu ederseniz 5 çaylarınızda, kahvaltılarınızda da yiyebilirsiniz. 2 avuç kadar cevizimizi iri bir şekilde bıçak yardımıyla doğruyoruz. Çok fazla ufaltmayın, rondodan geçirmeyin ya da ezmeyin. Çünkü ceviz olarak kendini belli etmeli, dişe gelmeli, lezzetini de vermeli. Kabağımızı tavamıza almıştık. Ocağımızın altını açtık yüksek ısıda. Şimdi kabağımı güzelce kavuracağım. İyice suyu gidene kadar ve pişene kadar. Nefis bir kabak mezesi bu. Bana ait olan bir meze değil arkadaşlar. Ege'nin çok uzun yıllardır meşhur olan bir mezesi. Dediğim gibi Egeli balıkçılarda, et restoranlarında ya da Egeli ailelerin sofralarında hep yer bulan nefis bir meze. Evet arkadaşlar, kabağımız kavrulurken biz de yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Yoğurdumuz biraz esprili, o yüzden size göstermek istedim. Ben bir yemek kaşığı normal yoğurt, bir yemek kaşığı da süzme yoğurt koyuyorum. Böyle daha güzel oluyor. Siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir diş sarımsağım var. Tabii ki olmazsa olmazı, mezeler sarımsaksız olmaz. Sarımsağımızı da koyduk. Bir çay kaşığı nanem var. Sanki cacık yapar gibi. Zaten lezzeti bu verecek. Hemen birkaç damla kadar, çeyrek yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Ve güzelce yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Yoğurt sosumuz bu kadar. Kabağımız güzelce kavruluyor. Şöyle şimdi bu aşamada bir yarım çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Olmak üzere neredeyse. Kabak çabuk pişer. Dediğim gibi suyunu salıp çektiği zaman kabağın işi bitmiş demektir. Birkaç dakika kabağım daha pişerken biz de yan tarafta sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için tereyağı koymuyoruz bu sefer. Zeytinyağı arkadaşlar, meşhur Ege ve zeytinyağı tabii ki. Zeytinyağımızın içerisine biraz toz biber, biraz da pul biber koyuyoruz. Arzu edenler bu sosa da nane koyabilirler ama yoğurdumuza koyduğumuz için buna gerek yok şu an için. Ve bu baharatlarımızı yağda güzelce yakıyoruz. Bu arada da doğradığımız cevizleri yağımızın içine atıyoruz. Cevizin de yağını çıkartıp birleştirip lezzetlendiriyoruz iyice. Evet. Birkaç dakika cevizi güzelce yağımızla kavuruyoruz.
Evet, sıra geldi servise. Kabaklarımızı tabağımıza alıyoruz. Servis de kolay. Gördüğünüz gibi hemen şıpşak 10 dakikada nefis bir meze. Sofralarınızı çeşitlendirmeniz için gerçekten çok ideal bir meze oldu bu. Ortasını biraz oyuyoruz, çok hafif. Ve hazırladığımız yoğurdumuzu kabağımın üzerine döküyorum. Mis gibi kokulu, şifalı, nefis kabak şayanımız hazır olmak üzere. Şimdi de bu yaptığımız güzel ceviz sosumuzu bunun üstüne döküyoruz. Bu ceviz sosun yakışmadığı herhangi bir meze düşünemiyorum zaten. Bolca döküyoruz. Biraz da yağından. Ve kabak şayanımız hazır arkadaşlar. Ağızları tatlandırmayı hazır ve nazır bekliyor. Evet, damak çatlatan nefis kabak şayanımız hazır arkadaşlar. Ege'nin meşhur lezzeti. Kabak çok faydalı, çok şifalı, lifli bir sebze arkadaşlar. Hele ki yazın sofralarımızda bol bol yer verelim. Birçok meze ve yemek tarifi var kabaktan yapılan. Umarım bir de bunu denersiniz. Daha önce denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, bildirim zilini de açmayı lütfen unutmayın. Bana hem destek olmuş olursunuz hem de yeni tarif videolarım size paylaştığım an ulaşır ve hiçbir şekilde kaybetmemiş olursunuz. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.